Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk gelerek kurabiliriz. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatacağım. Evet, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmekle modelimi kurmaya başlayabilirim. Şöyle 6, 6 ayarlayıp sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Lastiksiz başlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben lastik uygulamayacağım şimdi küçük bir parça yaptığım için. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmekten sonra ipimi öne aldım. 3 ilmek örmeden aldım. Şu şekilde de 3 ilmeği de örmeden aldım. Yine 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 ilmek ters, 3 ilmek örmeden alalım. İpimiz ön tarafta. Yine 3 ters. 2 3 ilmek ters yaptım. Ördüm. 3 ilmeği yine örmeden aldım. 3 ilmek tersle bitiriyorum sıramı. 3 ters ilmekle başladım. 3 ters ilmekle bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde 3 ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım yine. 3 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 ilmek örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz ördüm. 3 düz ördüğüm ilmeği, yani ön yüzünde ters ördüğümü arka yüzünde düz örüyorum. Bu örmeden aldığım 3 ilmeği de yine arka yüzünde örmeden alıyorum. İpim ön tarafta duracak şekilde. 3 düz, 3 ilmek örmeden alalım. 3 düz, kenarda 3 düzümüzle bitirdik. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, bu ters olan ilmeğimi de düz ördüm. Bu örmeden aldığım 3 ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sırada bu ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmek örmeden aldığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Diğerlerini de yine düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde. İlmeklerimizin hepsini düz örelim. Evet, şu şekilde tamamladım.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeğe gelince alttaki şu örmeden bıraktığım ip vardı. Onu şöyle takıyorum ve sıradaki ilmeğimle beraber onu düz örüyorum. Bunu toplamış olduk şimdi bıraktığım ipi. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şu 3 ilmek örmeden aldığımız bu 3 ilmek bunun ortasındakine denk gelecek. Şuraya bakın. Bunu aldım. Bu ipimi taktım ve ikisini birleştirerek düz ördüm. Devamında 5 ilmek düz. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğime yine alttaki ipi aldım, birleştirdim ve ikisini bir düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek kenarda düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelimiz bakın yavaş belirmeye başladı. Arka yüzüne geçince 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Model gayet güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet, sıra sonuna geldim. Modelimiz böyle. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir kez daha kuralım hemen. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafta olacak. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Devamında yine 3 ilmek ters. 3 ilmek örmeden alalım. 3 ilmek ters. Aynı aşağıdakine denk gelecek bakın. İpi öne aldım. 3 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu şekilde devam ettim. 2. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmek örüyorum. Ön yüzünde ters ördüğüm ilmeği arka yüzünde 3 ters olarak ördüm. İpi kendimden taraf aldım. Ön yüzünde örmeden aldığım bu 3 ilmeği yine örmeden aldım. 3 düz, ipi öne aldım. 3 ilmek örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. İpi öne aldım. 3 ilmek örmeden aldım.
3 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şu örmeden aldığım 3 ilmeğe gelince birincisini düz ördüm. Alttaki ipimi şöyle bıraktığım ipimi aldım ve ikisini bir düz örerek topladım. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. Alttaki ipi aldım 5 düz ilmekten sonra şişime taktım ve ikisini bir düz örerek topladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Alttaki ipi aldım, taktım ve ikisini bir düz ördüm. Kenarda 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bakın, model belirmeye başladı şöyle. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modeli ikinci kez kurmuş olduk. Evet. Evet, bakın modelimiz şöyle gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. Tabii ki daha ilerlemiş halinde model kendini daha güzel gösterecek. Onun için daha önce de şöyle bir hazırlamış olduğum parçam var. Bunu beraber yaptık. Bakın lastiksiz çalıştık. Daha önce yaptığımı da lastiksiz yaptım. Evet. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Modelin arka yüzü şu şekilde. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel ve gösterişli bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz, şal yapımında, bere yapımında. Bakın oldukça güzel ve kolay bir model. Hatta daha kalın iplerle bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Şöyle astara bile gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle
sıkı bir dokusu var. Bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde yapacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.